Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de geçen hafta Kurban Bayramı nedeniyle yurt içi piyasaları kapalıydı. Yurt içinde piyasanın kapalı olduğu dönemde yurt dışı borsalarda alımlar devam ederken gelişmekte olan ülkelerden Rusya'nın 100 baz puan faiz artırımına gittiğini gördük. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'in gelişen ülke bankalarının varlık riskinde artış beklediğini ve varlık risklerinin en fazla artması beklenen gelişen ülkenin Nijerya olduğunu, bu ülkeyi Türkiye ve Kolombiya'nın da izlediğini belirtti. Bugün yurt içerisinde Temmuz ayına ait imalat güveni ve kapasite kullanım oranı açıklanacakken son aylarda imalat güvenindeki artışın devam edip etmeyeceğini de yakından takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise Cuma günü büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat PMI endeksi beklentilerin üzerinde 63,1 puan olarak açıklanırken rekor kırmayı da sürdürüyor. Diğer öncü göstergelerden biri olan hizmet PMI verisi ise beklentilerin altında kalarak 59,8 puana gerilerken ve son 5 ayın en düşük seviyesini gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik toparlanmanın hızla devam etmesi sektörler arasındaki ayrışmanın da devam ettiğini görüyoruz. Özellikle koronavirüs sürecinden ağır yara alan ve koronavirüs kısıtlamaları sonrasında yaralarını sarmaya çalışan hizmet sektörü bu sefer de Delta varyantından etkilendiğini gördük. Cuma günü dolar endeksindeki yükselişini devam ettirmesi Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki Delta varyantının yarattığı baskı sürerken bugün %1,25 seviyesinden işlem gören tahvil faizleri geçen hafta %1,13 seviyesine kadar düşüş göstermişti. Tahvil faizlerinde görülen bu sert düşüşün altının da bir miktar yukarı yükselmesini sağlasa da altındaki satış baskısının sürdüğünü ve bu noktada henüz düşüncemin değişmediğini söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri borsaları hem tahvil faizlerindeki baskı hem şirket bilançolarının iyi gelmesi nedeniyle yükselişlerini sürdürdüğünü gördük. Borsalar Cuma günü yeni rekorlar kırarak kapatırken Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen Cuma günü yaptığı açıklamada Amerikan Kongresi'nin borçlanma tavanına mümkün olduğu kadar kısa sürede artırması çağrısında bulunurken Kongre'nin adım atmaması halinde temerrütü önlemek için ek adımlara ihtiyaç duyulacağını kaydetti. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni konut satışlarının 800 bin gelmesi beklenirken konut fiyatlarındaki artış eğiliminin sürmesi piyasalarda da tedirgin artmasına neden olmaya başladığını söyleyebilirim. Bu hafta gözler çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararına çevrilmiş durumda. Fed'in faizleri sabit bırakacağını düşünüyorum ve tahvil alım programının azaltılmasına bu toplantıda mı yoksa Eylül toplantısında mı karar verileceğini de yakından takipteyim. Euro bölgesinde ise Cuma günü Euro bölgesinde büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat PMI verisi beklentiler dahilinde 62,6 olarak açıklanırken imalat sektöründeki güçlü toparlanmanın devam ettiğini gördük. Diğer öncü göstergelerden olan hizmet PMI verisi ise beklentilerin üzerinde 60,4 olarak açıklanırken son yılların en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs kısıtlamaları sonrası kafe, bar ve restoran gibi işletmelerin kapanmasıyla çöküş yaşayan hizmet sektöründe tekrar açılmanın etkilerini hep birlikte görüyoruz. Büyüme tarafına pozitif katkı vermesini düşünürken
artan harcamaların enflasyon üzerinde etkisinin henüz görülmemesi Avrupa Merkez Bankası'nın biraz daha tedbirli davranmasına yol açarken geçen hafta yapılan Avrupa Merkez Bankası faiz kararında da bunun etkilerini görmüştük. Daha önce sözlü yönlendirme yapacağını söyleyen Christine Lagarde geçen haftaki toplantıda herhangi bir değişikliğe gitmediğini açıkladı. Euro dolar paritesi dolar endeksinin güçlenmesiyle düşüş kaydederken önemli bir destek noktası olan 1,1750 seviyesinde tutunmakta güçlük çekiyor. Özellikle bu bölgenin kırılması halinde paritede sert satışları görebiliriz. Euro Türk Lirası tarafında ise geçen hafta 10,05 desteğine kadar geri çekildikten sonra bu sabah yükselişle başladığını gördük. Avrupa borsaları ekonomik verilerin ve şirket gelirlerinin etkisiyle günü yükselişle tamamlarken Avrupa Merkez Bankası'ndan Cuma günü yapılan açıklamaya göre bankaların temettü ödemelerine ilişkin sınırlama 2021 yılı Eylül ayında planlandığı üzere sonlandırılacak. Almanya Merkez Bankası Başkanı Avrupa Merkez Bankası'nın düşük faiz ortamını çok uzun süre devam ettirmesinden endişe duyduğunu söylerken uzmanların Almanya'da enflasyonun bu yıl içinde %5'e yaklaşacağını öngördüklerini de söylemek istiyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda 8,5380 seviyesinin kırılması halinde önce 8,49 ve arkasından 8,43 Türk lirası seviyesi test edilebilir. Yukarıda ise 8,60 direncinin üzerinde 8,65 ve arkasından 8,72 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Ons altında ise ons altına teknik olarak baktığımızda 1803 seviyesinin altında önce 1797 ve arkasından 1791 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1809 direncinin kırılması halinde önce 1816 ve arkasından 1825 direnci test edilebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take